Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Uzun süredir sizlerle birlikte değildim ama harika bir Zara elbiseyle geldim. Bu elbisenin yapımı çok kolay. Bakın hemen göstereyim. Ve harika, şık bir elbise. İsterseniz bunu kendinize kırıp olarak da zincirleri fazlalaştırarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay, en detaylı bir şekilde anlattım size. Eminim çok kolay ve severek yapacaksınız. Çünkü ben severek ördüm. Çok da beğendim arkadaşlar. Şimdi artık elbisenin yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Bakın ben önden yaptım. Size bir kısaca detay anlatacağım. Ben ilk önce 104 zincir atarak başladım. 104 zincir atıp sonra birleştirip ikili trabzanla devam ettim. Ben herhangi bir iple size bunun yapımını göstereceğim. Bu arada kullandığım tığ numarası 3,5. Bakın şöyle de yazdım. Bakın 104 zincir ile başladım. 3,5 numara tığ, 33 sıra ikili trabzan yaptım. Koltuk altına kadar 33 sıra ikili trabzan yaptım. Bunu söylediğim gibi 2 yaş bir kız çocuğu için yaptım. Tabii çocuğunuz minyonsa 2,5 yaşa kadar da olabilir bu elbise. Şimdi evet arkadaşlar, ben sembolik olarak bir zincir çekip size İlk başlangıcını anlatmak istiyorum. Yalnız şöyle bir detay vermek istiyorum. Zinciri çekerken biraz daha eliniz gevşek olsun. Çünkü sıkı olursa burası da kasar arkadaşlar sonrasında. Üzerinden zaten tekrar bir pıtırcık yapacağız. Ufak ufak. Bakın. Başta şunu saymıyoruz, attığımız zincir olarak değil, bağlama zincirin başlangıcı oluyor. Bakın şunu yaptık, çevirdik. İlk önce attık. Bundan sonra 104 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 104 tane zincirimizi çekiyoruz. Ben tabii 104 tane çekmeyeceğim. Size nasıl birleştireceğimizi göstermek istiyorum. İp olarak da herhangi bir koton ip kullanabilirsiniz. Ben burada Alize kotonu kullandım. Evet. Şimdi birkaç zincir daha atayım. Bakın zincirlerinizi gevşek yapın. Çok sıkmayın yani. Çok da gevşek olmasın tabii. Evet arkadaşlar, bakınız. Şimdi ben şu şekilde bir zincirimi attım. Birinci ilk attığım zincire üst taraftan battım arkadaşlar. Ne yaptım? Kaydırma yaptım, bakın. Kaydırma. İçinden geçirdim. Şimdi üst kata çıkıyoruz. 1 2. 2 zincir çekiyoruz. İpimizi, tığımızı alıp battığımız yerin aynı noktasına batarak ikili trabzanımızı çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın. Kaydırma yaparak birleştirdiğim zincirin aynı noktasına 2 zincir çekerek yükselerek aynı yere batıp ikili trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar ipi, tığımızı alıyoruz. Bu sefer sıradakine batıyoruz. Sıradaki örgümüzün, zincirimizin içinden bakın. Şu üst. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu üstü alıyoruz. İpimizi, tığımızı alıyoruz. Bakınız. Şu üste batıyoruz. İlk 2, sonra bir daha 2. Bu sırayı tamamlıyoruz. Aynı şekilde kaydırma yöntemiyle tekrar birleştiriyoruz. İkili trabzanlarımızı. Şöyle hızlıca yapayım. Evet arkadaşlar, bakın son zincire kadar battım. Battıktan sonra şimdi artık bakın şurada yükseldiğimiz 3 tane zincirimiz var. Daha sonra onun başına, bakın, ilmeğin başına batarak şu şekilde kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu bir kaydırmadır. Herhangi bir zincir çekmiyoruz. İpi, tığımızı almıyoruz. Bundan sonra bakın
yuvarlak oldu. Şu yuvarlağı elde ettik biz arkadaşlar. Bu yuvarlağı elde ettikten sonra yukarı çıkıyoruz. Yine aynı şekilde 2 zincirle yine aynı battığımız yere batıyoruz arkadaşlar. Bakın kaydırarak kaydırma yaptığımız, yani birleştirdiğimiz zincirimize, boşluğumuza aynı yere batarak alıyoruz. İkili trabzanla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 33 sıra ikili trabzan yapacağız. Siz kendi çocuğunuzun boyuna göre, uzunluğuna göre, genişliğine göre sayıları değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu genişlik olarak da aynı şekilde. Zincirinizi arttırırsanız zaten dolayısıyla bedeni de büyümüş olacak. Azaltırsanız da küçülmüş olacak. Bu 1,5-2, hatta dediğim gibi 2,5 yaşa kadar uygun bir elbisedir. Evet, bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Ben küçük bir örnekte gösterdim size. Bu şekilde bakın. Döne döne en son birleştirme yerinde kaydırma tekniğiyle birleştirip aynı yere batıp iki zincir çekiyoruz. Şimdi normalde bunu 3 numara tığ ile yapıyorlar. Biraz daha sık oluyor ama yaz aylarında giydiğimiz için bunu efil efil daha rahat giymek istiyorsak, çocuklarımızın daha böyle serin bir şekilde giymesini istiyorsanız bakın deliklerimiz daha açık, daha güzel, daha dokusu yumuşak. Üçlü ördüğümde biraz daha sert düştü arkadaşlar. Siz de eğer ki yumuşak bir doku elde etmek istiyorsanız 3,5'u deneyin. Tabii bir de elinizin sıklığına göre de değişebilir. Eğer eliniz çok sıkıysa bunu 4'e kadar da çıkartabilirsiniz. 3,5-4. Ama çok gevşekse 3 de yapabilirsiniz. Yani 3 numara tığla, eliniz gevşekse eğer 3 numara tığla, ama normalse 3,5 numara tığ ile örebilirsiniz. Ben şu anda hemen göstereyim. 33 sıra, bakın şurada 33 sıra ördükten sonra kol altına geldim arkadaşlar. Şimdi bu kol altında ne yaptık? Burası bu arada elbisenin arkası. Bu çizgi olan yeri elbisenin arkasına getirirsiniz. Ben hemen önünü göstereyim size. Bu işaretleyiciler var. Eğer işaretleyiciniz yoksa bir iğne yardımıyla ya da bir iplik bölerek de keserek de buralara takabilirsiniz. Tam orta noktasından ayarladıktan sonra sağdan ve soldan sayalım 16 ilmek. Bakın bu taktığımız yerde dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmek sağa, 16 ilmek de sola gelecek şekilde kol altında boşluk verdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, söylediğim gibi kol altlarını 16 ilmek olarak ayırıyorsunuz. Daha sonra önünü ve arkasını da 36 ilmek ayıracaksınız. Çünkü kese kese şu şekli vereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yukarıya doğru gidecek. Bir sırada burada kesmeden örüp bitireceğiz arkadaşlar. Sonrasında askısını yapacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız onu da göstermek istiyorum size. Hemen. Evet arkadaşlar, ipimi kestim şurada. Şimdi kafanızın karışmasını istemiyorsanız bakın şuradaki orta çizgiyi görüyorsunuz. Tam orta çizgiden 18 sağa, 18 sola hemen işaretleyicimizi takalım. Ondan sonra buraya 16, işaretleyici yer dahil 16, buraya da dahil 16. Daha sonra burası da aynı şekilde 36 ve 16 olacak şekilde bakın 1, 2, 3, 4 bölüme ayırıyorsunuz. Ben arkayı yaptım. Şu 16. bölüme batmıyoruz arkadaşlar. Bakın şu yanındakine batıyoruz. Tığımızı battık. İpimizi aldık. Pardon. Evet. İpimizi aldık. Bakın ipi üstüne atalım ki şurada bir düğüm oluşturalım. Şu zinciri saymayalım. İyice sıkalım. 2 zincir yükseliyoruz. Tığımızı üstüne ipimizi alıyoruz. Yine aynı yere batıyoruz arkadaşlar. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Bu ipi de içten yürütüp daha sonrasında keseceğiz. Evet, yine aynı şekilde işaretleyicimize kadar ikili trabzanlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. İkili trabzan şeklinde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Bakın, işaretleyicinin bulunduğu yerin bir önceki boşluğuna kadar battım arkadaşlar. Bakın, buraya kadar herhangi bir kesme yok arkadaşlar. Dümdüz. İlk sıramız dümdüz olarak ilerliyor. Şimdi üst sıraya çıkıyoruz. 2 zincirimizi çekiyoruz ve örgümüzü ters çeviriyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Hemen göstereyim. Yavaş yavaş daraltma yapmamız için burada kesimler yapacağız. Kesimimizi şöyle yapıyoruz. Başına tığımızı doluyoruz. Normalde dümdüz ilerlememiz için yükseldiğimiz yerin önündeki boşluğa batmamız lazım. Ama kesme yaptığımız için buraya batmayacağız. Hemen bunun yanındaki boşluğa batacağız arkadaşlar. İpimizi tığımıza aldık, battık. İkili trabzanımızı yaptık arkadaşlar, bakın. Bu dönüşlerde zincir çekerek yükseldiğimizdeki kesim olacak. Bir başta bir sonda kesimlerimiz olacak. Baştaki kesimimiz bu şekilde. Bakın. Normalde şu en başındaki zincire battığımızda sıra dümdüz ilerliyor. Ama bir sonrakine battığımızda bir tane ilmeğimizi kesmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi tekrar sıra sonuna kadar ikili trabzanımızı örelim arkadaşlar. Son ilmeğe, bu sefer son ilmeğe batmayacağız. Yukarı çıkacağız arkadaşlar. Oraya gelip göstereyim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bakın, burada 2 tane ilmek var. Son ilmeğimize battık. En son sıradaki, bakın, zincir çekerek yükseldiğimiz şuradaki boşluğumuza batmıyoruz arkadaşlar. Bunu herhangi bir doldurma yapmadan yine bakın şuradaki boşluğu görüyorsunuz. 2 zincir çekerek örgümüzü ters çeviriyoruz. Yani söylediğim gibi burada bir sonraki sıraya yükselirken bir sonraki sıraya, bakın, buraya değil, hemen zincirin dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğa batıyoruz ve sıra sonuna geldiğimizde de şuradaki, bakın, yükseldiğiniz şuradaki boşluğa batmadan geri çıkacaksınız arkadaşlar. Bunu kaç sıra yapacaksınız? Hemen sayalım. Bakın, bu kesim yapmadığımız sıraydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra sağdan soldan keserek yükseleceksiniz. Ve son, bakın, birinci sıra düz örgümüz, yani hiçbir kesim yapmadığımız. Daha sonra üstüne 7 sıra örüyoruz keserek ve son sırada da hiçbir kesim yapmadan tekrar en altta olduğu gibi dümdüz örüp kapatıyoruz arkadaşlar. Bu arkamızın şekli. Önümüzde arkamızda aynı şekilde olacağı için herhangi bir değişiklik olmayacak. Aynı şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Buraya bakarak hem önü hem arkayı yapabileceksiniz. Sonrasında tomurcukları üzerinden geçerek askısını da yaptığımızda bitirmiş olacağız arkadaşlar. Sonrasında çiçeğimizi anlatacağız. Çok kolay. Çok basit bir örgü. Herkesin yapabileceği, örgü yapmayı bilmiyorum diyenlerin bile tığ tutmayı bildikten sonra tüm herkesin öğrenebileceği, yapabileceği bir elbise olacak. Biliyorsunuz ki internetten de kontrol edebilirsiniz. Zara'da satılan bir elbise. Bunun challenge'ını yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ben sıralarımı tamamladım. Ön ve arkayı bitirdim. 9 sıra. Söylediğim gibi 1. ve 9. sırada herhangi bir kesme ya da arttırma, herhangi bir işlem yapılmadan sadece diğerlerinden önde arkada kesim yapıyoruz. Sonrasında ben, bakın, hemen bir omzunu yaptım, askısını, tomurcuklarını da yaptım. Bakın, burada bir çiçek yaptım. Size hepsi örnek olsun diye. Şimdi hepsini birer kere de göstereceğim. Etek ucuna da bir uçtan girdim. Bu şekilde dönerek kapattım. Şimdi arkadaşlar, ben hemen buradaki askıya geçiyorum. Nasıl yapacağımızı anlatacağım size. Önce askımızı yapacağız arkadaşlar. Bakın, burada bir tarafında tomurcuk var, diğerinde yok. Sonrasında da hepsini bir tur döneceğimizde bu sol tarafında da aynı şekilde tomurcuk yapmış olacağız arkadaşlar. Bir uçtan batıyoruz.
Şunu şu şekilde üstüne atalım ve çıkaralım. Yani ilmeğimizi atmış bulunduk arkadaşlar. Şimdi buradan sonra 1, 2, 3, 4, yani toplamda 20 zincir çekeceğiz. Evet. Şimdi 20 zincirimizi çektikten sonra diğer uca geliyoruz. Arka tarafa, arkadayız. Şu şekilde ucuna batıyoruz. Bakın şurada da içine alarak gizleyebilirsiniz. Hemen sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi yanındaki, bakın yanındaki boşluğa da sıraya da sık iğnemizi yaptık ve sonrasında geri dönüyoruz. Hemen şurada göstereyim size. Buradan aldım. Burada battım. Bakın geri dönmeden önce, pardon, şuraya battım. Şuradan almışım. Bir de buradan almışım. 3 tane ilmek almışım arkadaşlar. Bir tane daha batalım. Buraya da bakalım. Bir sık iğne yaptık arkadaşlar. Evet. Şimdi geri dönelim. Tığımıza ipimizi alıyoruz. Hemen ilk ilmeğe batıyoruz. Tek seferde üçünü çıkarıyoruz arkadaşlar. Buna tekli trabzan diyoruz. Evet, şimdi tersten olduğu için ilmeklerin ucuna batarak ilerleyeceksiniz. Bir tane tığımıza ipimizi alıyoruz. Şuradan bakın bir tane ilmek alıp ilmeğin arasına batıp üçünü tığımıza alıp sonrasında bir kere de çıkıyoruz arkadaşlar. Bu 20 ilmeğe bu şekilde tamamen sıra sonuna kadar batacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın son ilmeğe battım. Tek seferde çıkarttım. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir battığımız yer var. Yanındaki ilmek var. Buna değil. Hemen üçüncü, yani başındaki değil, 2 değil, üçüncü ilmeğe batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Trabzan değil arkadaşlar. Sık iğne yaptık, tamamladık. Şimdi bu ipten de bahsetmedim. Bu ip de zaten diğer ipler gibi koton. Herhangi bir koton ip alabilirsiniz. Bütün koton ipler birbirine benziyor zaten. Alize de aynı, diğer ipler de aynı. Ben herhangi bir marka alıyorum. Bakın Lanosa'nın zannedersem bu. Markasını attığım için eski iplerimden çıkardım, koton iplerimden. O yüzden markasını hatırlamıyorum ama sarım şeklinden Lanos olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bakın burada şimdi yapacağımız şu. Normalde burada tamamen durdurmuştum. Kesmiştim arkadaşlar. Bakın burada bu ipi kesip bırakmıştım. Ama burada kesmeyeceğim. Neden kesmeyeceğim? Hemen söyleyeyim. Şuradaki tomurcukları burada tamamen yakaya, diğer omuzun ucuna ve arkayla beraber aynı şekilde yine bu omzumuzun iç kısmına, yani askımızın iç kısmına tomurcukları yapacağız arkadaşlar. Tomurcuğu da nasıl yapacağız hemen göstereyim. Bakın. Şimdi burada bir sık iğne olarak gösterdik. Bir sık iğne, 2 sık iğne, 3 ve 4. Evet arkadaşlar. 4 tane sık iğne yaptıktan sonra onun üzerine 1, 2, 3. 3 zincirle yükseliyoruz. Sonra ipimizi tığımıza almadan, bakın hemen altında arkadaşlar, kendi ilmeğinin altındaki şu ikili ilmeğe batarak yine bir sık iğne yapıyoruz. Bakınız arkadaşlar, burada da bir tomurcuk oluştu. Yine aynı şekilde hemen yanındakine batıyoruz. Sık iğne 1, 2, 3, 4. Şöyle de göstereyim. Bir, iki, üç yükseliyoruz. Hemen dibindeki ilmeği alıp sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar.
Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 diyerek de yükseliyoruz. Şimdi sadece askıda farklı bir yöntem uygulayacağız. Askıda kaydırma yöntemi yapacağız. Yani buradaki yaptığımız sık iğne yerine kaydırma yapacağız arkadaşlar. Önce yapayım burayı. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç. Evet, şimdi askılara geldik. Askılarda da hemen ilmek başlarına batıyoruz arkadaşlar. Pardon, almıyoruz. Sık iğne yok. Bir daha göstereyim. Bakın. Battım, içinden geçirdim. Buna kaydırma diyoruz. 1, 2, 3, 4. Bunu da askılarımız çok aşırı kalın olmasın diye yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç. 3 aldık. Bakın burada kaydırma yaptığımız için şurada ikili ilmek yok. Tek olarak var. Tek olarak batıyoruz arkadaşlar bakın. Yine aynı şekilde hemen bakalım yanlış yere batmayalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Evet. 1 kaydırma, 2 kaydırma, 3 kaydırma. Yani 4 tane kaydırıyoruz. Yükseliyoruz 3 zincirle. En alttaki ilmeğe batıyoruz. Yükseldiğimiz zincirin en altına sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bakın bu 3. batmam oldu. 4. artık turuncu ipe geçtiği için ne yapıyoruz? Kaydırma değil. Yine sık iğnemize devam ediyoruz. 3. Bu da 4. 1, 2, 3. 3 zincirde. Şimdi ipi başına dolamadan hemen aynı yere şuradan ve şuradan alarak batıyoruz arkadaşlar. Biraz sık yaptım. Sık olunca ilmek batmıyor. Bakın. Son 4. ilmekti bu. 4. ilmeğe çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Sonra batamıyorsunuz. 3 zincirle yükseldim. Hemen dibine battım. Tomurcuğumu oluşturdum. Neydi arkadaşlar? Askıda kaydırma yapıyoruz. Turuncu yerlerde sık iğne yapıyoruz arkadaşlar bakın. Bunlar sık iğne. Askıya geldiğimizde kaydırma. Eğer ki buna da sık iğne yaparsak bu askı çok daha kalın olur. O yüzden kaydırma yapıyoruz. Evet, şimdi 1. Bunu da arkadaşlar bu şekilde hemen gösterdim. Size askıyı da gösterdim. Yani normal şuradan dönüşünü de gösterdim. Buradan nasıl ki döndük. Buradan döndük. Askıdan geçtik. Burada da aynı şekilde şöyle göstereyim. Bakın burası önüydü pardon. Önünde
askıdan sonra burada tomurcuklarımız devam etti arkadaşlar. Burada söylediğim gibi sık iğne ve 3 zincirle tomurcuğumuzu yaptık. Sonra askıya geçtiğimizde kaydırma yaparak tomurcuklarımızı yaptık. Sonrasında askı bittiği anda turuncu ipimize sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar, yani 1, 2, 3, 4 yapıyoruz. 4. sık iğne ya da kaydırmanın üzerine 3 zincir çekip ondan sonra tomurcuğu oluşturuyoruz. Burada da aynı şekilde döneceksiniz. Askıya kadar, şuraya kadar geleceksiniz arkadaşlar. Buradan döneceksiniz. Kol altının sonrasında şuradan ilmek çıkartarak, yani kol altını da bu şekilde döneceksiniz. Kol altını da ayrı göstereceğim. Nereye batacaksınız? O yerleri belirlemek için göstermek istiyorum. Şimdi ben burayı tamamen bir tur dönüp gelim. Evet arkadaşlar, bakın ben önünü bitirdim. Daha sonrasında önündeki çiçekleri de bitirdim. Şimdi öncelikle kolunu anlatayım size. Kolunu da bir taraftan bitirdim. Şimdi bakın, şu arka noktadan başlıyorum. Neden arka noktadan başlıyorum? Önden böyle, yani ön yüzü bana bakacak şekilde örmek için. Şuradan başlayabiliriz arkadaşlar. Hemen koltuk altından, herhangi bir yerden ipimizi alalım. Bakın, ipi ben böyle üste atıyorum. Zincirimi çekiyorum. Bu bir bağlama zinciri oluyor arkadaşlar. Buraya bağlamış oldum. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum? Aynı yere batalım. 1. Bakın, boşlukları görüyorsunuz. Burada 1'di. 2. Hemen üstte şu trabzanın arasına. 3. Hemen önündeki ilmeğin arasına. Yakınlaştırayım. Bakın, ilmeğin arasına. 4. Yani bir trabzan bir ilmek. Bir trabzan bir ilmek alacak şekilde yapacaksınız. 4 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve yine aynı şekilde dibine batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Yine aynı şekilde sık iğnelere devam ediyoruz. Bakın, bu ilmek arasıydı. Şimdi trabzanı alıyoruz. Bakın, şu köşeden. Şuradan trabzanı aldık. Sık iğnemizi yaptık. 1. Hemen önündeki ilmek arasına batıyoruz. 2. Trabzanı alıyoruz. Bakın, şurada trabzan. Trabzanın arasına batıyoruz. 3. Ve yine ilmek arasına 4. Bu arada ben bunu da yürütmüş oldum. Arkasındaki ipi, yürüttüğüm ipi de kesiyorum. 4 tane sık iğne, sonra 3 tane zincir ve en sonki sık iğnenin dibinden batarak sık iğne yapıp tomurcuğumuzu oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. Evet, 4. 1, 2, 3. Son bir tane daha gösterdim. Evet arkadaşlar. Şimdi söylediğim gibi turunculara sık iğne yapıyoruz. Buraya da sık iğne yerine kaydırma yapıyoruz ama tomurcuğumuz değişmiyor. Yine aynı şekilde burayı dönüp şu kol altına, yani başladığımız yere kadar geliyoruz arkadaşlar. Burayı dönüyoruz. Bakın, başlangıcını yaptım. Buradan döneceğiz. Burayı bitireceğiz. Şuraya geleceğiz arkadaşlar. Burayı bitirdikten sonra bir tane de çiçek anlatacağım size. Evet arkadaşlar, tamamen tomurcukları bitirdim. En son ipleri gizleyeceğim. Çok da ip kalmadı. Ben yürüterek gittiğim için içinden yürüterek örüyorum. Ondan sonra da kesiyorum zaten. Birkaç tane küçük ipler kaldı. Şimdi size son olarak çiçeği göstereceğim. Çiçeğin yapımı da aslında çok kolay.
birkaç püf noktasını da söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, iğneme ipimi geçirdim yaklaşık 2 metre 1,90 2 metre kadar 2 metre kadar yok ama işte yani aşağı yukarı 2 metre verim. Bakın arkadaşlar, siz istediğiniz gibi bunu çiçeklerini yerleştirebilirsiniz. Son çiçeğim kaldı, onu da göstermek istiyorum size. Şimdi bakın, altta sağ sol, ortaya hafif dağınık bir şekilde yapabilirsiniz. Videonun başında da zaten uzaktan tam çekilmiş şey var, videosu var. Ayrıca Instagram'ıma da fotoğraflarını ve yeğenime giydireceğim. Onun üzerinde de nasıl durduğunu göstermek için fotoğraflarını çekeceğim. Veralia Store ya da Sahur Erdem olarak da hesabımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi çiçeğin yapımına başlayalım. Şöyle orta nokta bulalım. Şu nokta. Bakalım. Evet. Şu nokta güzel. Çünkü çiçeğimizi de buralara yapraklarını yapacağımız için. Bakın şimdi iğnemizi alttan geçirdik. Şu ipimiz elimizde. Sabit. Bunu tutalım arkadaşlar. Aradan kaçmasın. Hemen yakınlaştırayım. Evet. Bakın arkadaşlar, şimdi sağ sol, yani toplamda 6 yaprak olacak şekilde düzenlememiz gerekiyor. Şöyle 1 2 sıranın yukarısında şuraya batabiliriz. Şuraya batalım. Arkadaki ipimizi de kaybetmeyelim. Çektik mi çünkü gelecek. İlk başta öyle oluyor. Ondan sonra zaten düzeliyor. Bakın arkadaşlar. Hatta bir sıra daha yukarıya taşıyabilirim. Pardon. Düzeltin bunu. Evet. Şimdi buradan battık arkadaşlar. Yine arkadan ilk ipin çıktığı noktaya batıyoruz. Orta noktamız burası. Orta noktadan batıp çıkıyoruz. Çok sıkmayın. Bu sıkılmasın, gergin olmasın arkadaşlar. Yine aynı noktaya batıyoruz. Bakın. Yaprağın uç noktasına yine battık. Gördüğünüz gibi yaprağın biri oluştu. Şimdi bu yaprağın uç noktasında ikinci yaprağımızı yapacağımız için ikinci yaprağın üst noktasını yapmış olacağız. Bakın. Şuradan batıyorum. Diğer taraftan, yani orta noktaya buraya battıktan sonra geleceğim. Bakınız. Şimdi orta noktaya batıyorum. Bir daha çıktım. Tekrar orta noktaya battım. Evet arkadaşlar, bakın ipim en son nerede bitti? Orta noktada bitti. Orta noktada bittiği için yaprağı alttan oluşturuyorum. Hemen şuradan yine aynı şekilde ipimi batıyorum. Zaten çok simetrik olmuyor. Gördüğünüz gibi hiçbir çiçek birbirini tutmuyor. O yüzden birbirinin aynısı olmasını beklemeyin. Zorlamayın da, yani yorulmayın. Bakın. Orta noktadan yine aynı şekilde çıktığımız noktaya batıyoruz. Yine orta noktaya geldik. Evet. Bu üçüncü yaprağımız. Şimdi dördüncü yaprağımıza geçiyoruz. Onu da şuradan batalım. Evet, şuradan batalım. İpi çok kısa tutmayın. İlk yaptığınız ipin ölçüsünü alın. Ona göre uzunsa kısaltırsınız. Kısaysa zaten yapamazsınız arkadaşlar. Mecburen söküp yeni ip yapmanız gerekiyor. İpi kısa tutmayın. Evet, şimdi arkada, bakın arka noktada ne yapıyorum? Bakın sıktığımızı görüyor musunuz? Hemen bozulma oluyor. O yüzden arkadan çok gerdirmeyelim. Şu şekilde devam edelim. Arkadan devam ediyorum ben. Bir yaprak daha oluşturuyorum.
aşağı yukarıda birbirine benzetmeye çalışıyorum. Tabii aynısı olmayacak ama olsun. Yaklaşsın. Evet, şimdi son yaprağımız kaldı. Son yaprağımızı da şurada batalım. Buradan tekrar batıyorum. Yine orta noktadan batıyoruz ve yapraklarını bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın, yapraklar hazır. Eğer ki burada hafif dağılma olursa şu arkadaki yaprağı hafif gerdirdiğinizde öndeki yapraklar düzelir arkadaşlar. Yani çok beğenmezseniz öndeki duruşunu hafif arkadaki ipleri çekerseniz düzelecek. Bakın. Evet. Şimdi arkaya geliyoruz. İpi nasıl bağlayacağız? Hemen ben iğnemi çıkartayım. Bakın arkadaşlar, bu püf nokta önemli. Çok sıkarsanız yapraklar sıkışıyor, açamıyorsunuz da. O yüzden ilk düğümü attınız. Hafif bakın şöyle havada atın. Tamamını getirmeyin yani. Sonuna kadar sıkmayın. İkinci düğümü attınız. Hafif sıktınız. Bakın bazen düğümleri üst üste aynı şekilde atınca çektiğinizde yine gerilme olabiliyor. O yüzden olabildiğince ikincide de çok sıkmayın. Sıkın ama çok sıkmayın. Ama üçüncüde şu şekilde iyice bastırarak sıkarsanız bunu açmanız mümkün olmayabilir. Bakın arkadaşlar, yaprağımızın sonuncusu da hazır. Hemen size tomurcuğunu da göstereyim. Sarı ipimizi iğnemize taktık. Ortadan batmıyoruz. Herhangi bir yandan şu şekilde batıyoruz. İpi çıkarttık arkadaşlar. Bakın, bu ipin uç noktası. Şimdi ip çıkıyor. Çıkarken çıktığı noktayı tutuyoruz. İğnemiz bu şekilde. Uzaktan da göstereyim bir bakın. Şu şekilde bir bakın. İp buradan çıkıyor. Çıktığı noktada şöyle bir yuvarlak oluşturduğunuzu düşünün. Şuradan batacaksınız. Çünkü buradan alırsanız sökülüyor. Buradan değil, bir düğüm oluşturmak için şuradan batacaksınız arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben 10 kere çevirdim. 10 kere çevirdikten sonra diğer noktadan çıkartıyorum. Bakın, şu uçlarını gevşetmeyin arkadaşlar, bozuluyor. En üst ve en alt. O yüzden elinizle tutmaya çalışın. Bu arada iğneyi de çıkartın. Aynı anda ipleri gerdiriyorsunuz. Evet, bakın hemen şu elimde ip dururken şu iğnedeki o boşta duran ipi çıkartıyoruz ki gerdirme yapacağız şimdi. İpi iğnemizi çıkarttık, ipimizi de çıkarttık. Şimdi gerdiriyoruz arkadaşlar. Gerdiriyoruz ki şuradaki tomurcuğumuzu oluşturalım. İşte bu kadar. İlk denemenizde belki şaşırabilirsiniz ama ikinci, üçüncü denemenizde eminim olacaktır. Arkadan da iyi bir şekilde 2 kere, 3 kere bağlamanız yeterli olacak. Ben bunu çok severek ördüm. Zara'nın bir elbise modeliydi. Gerçekten çok güzel. Zara'nın da güzel ürünleri var. Çok beğeniyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, çok güzel bir elbise oldu. İsterseniz bunu zincirini fazla çekerek kendinize crop da yapabilirsiniz. Çocuklarınızla beraber takım olarak giyebilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.